Gardoş Kulesi'ne gelmek için önce buraya geldim. Bu durağın adını okuyamıyorum tabii. Branca Radičevica gibi bir şey sanırım. Burası bir meydan. O TRG diye gördüğünüz şey meydanlarda kullanılıyor genelde. Gardoş, Zemun, otel falan varmış. Evet, o zaman hadi bakalım gidiyoruz kuleye. Buradan beri nehirin kenarına doğru gidiyorum, yürüyorum. Çok güzel yalnız buradaki evler böyle küçük küçük. Böyle eski tarzda. Nehir kenarına geldim. Size manzarayı göstermek istiyorum. Çok güzel bir manzara var. Ondan sonra da kuleye çıkacağız. Kule tam olarak ne tarafta kaldı bilmiyorum ama şimdi birlikte bulacağız. Ama önce size manzarayı göstereyim. Bu ara sokaklar çok tatlı ya. Keşke daha önceden de buraya gelseymişim. Son güne bıraktığım için gerçekten çok üzgünüm. Ama yine de hızlı bir tur atabiliriz bence. İnanmıyorum. Ben zor yürüyorum şu anda. O bisiklete biniyor. Gerçekten bravo. Ve bayağı da yaşı var gibi yani. Pıs 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 pıs. Merhaba. Ciao. Genelde ciao diyorlar. Merhaba ve güle güle yani hoşça kal anlamında. Bu arada şu eve bayıldım. Çok tatlı değil mi? Evet, meşhur kulemiz bu. Bu arada şimdi fark ettim ki bu kulenin arkasında da kilise gibi bir şey var sanki. Bilmiyorum bu ne. Kiliseye benziyor. Evet, üstünde çünkü haç var. Girebilirsem oraya da girmeye çalışacağım. Kulenin içinde yukarı çıkıyorum. 200 dinar giriş ya da 2 euro. Euro olarak vermek isterseniz. Şöyle şurada küçük bir şey var. Ne denir ona? Pencere. Bakalım. Aha. Buradan gözüküyor o kilise. Burada gösterdiği üzere o şeyin adı Church Saint Dimitri'ymiş. Şimdi burada Pupin Bridge diye bir şey var. Bakıyoruz. Şurada köprü. Bu da zaten kilise. Ve burası da Danube Nehri. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Bizim Galata Kulesi gibi sanki böyle etrafına dönüyorsunuz ve birçok yeri böyle gösteriyor. Şehir ayaklarınızın altında gibi. Bence burası şey sanırım. New Belgrad dedikleri Yeni Belgrad. Çok böyle tarihi bina yok. Daha çok böyle yeni kentleşme olan yerler, modern binalar var. O yüzden sadece bildiğim kadarıyla şu kısım böyle. Yani burası Zemun diye geçiyor sanırım. Şurası falan. Burası da. Böyle bu kısımda eski binalar var ama genel olarak aslında yeni kentleşme olan bir bölge burası. Kilisede galiba bir cenaze var çünkü şu kısımda görürseniz parmağım bakayım. Şurada insanlar yürüyor, bayağı kalabalık. O yüzden belki kiliseye giremeyebilirim. Bilemedim şimdi. Belki başka yerleri gösterebilirim. Bu arada kuleye çıkmazsanız bu şekilde bir görüntü var. Kulenin altında normal. Burası için herhangi bir para ödemiyorsunuz. Böyle bir merdiven gördüm. Tam olarak nereye çıkıyor onu bilmiyorum ama şöyle gözüküyor. Sanırım aşağı doğru gidiyor. Burayı deneyeceğim, bu yolu. Bakalım nerelere çıkıyor. Az önce benim çektiğim manzara şuradandı. Şurası. Ücret ödemeden dediğim yer. Ve kulenin tepesi şuradan da. Benim çektiğim yer şurasıydı bence. Şurası balkon kısmıydı gibi hatırlıyorum. Evet, ben de oradaydım. Burası ücretsiz. Ve burası da bence bayağı iyi yani. Buradan gelirseniz büyük ihtimalle bayağı yorulabilirsiniz. Ben sokakların aralarından geçerek geldim. Çok güzel evler vardı. Bence oradan gelip inerken buradan inseniz daha iyi. İnerken güzel manzaralar görüyorsunuz. Öyle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü o merdivenler biraz yorucu olabilir. Burası da meydan. Ya kuşlar çok güzel uçuyor. Mükemmel bir an yakaladım yalnız şu an. Böyle bir meydan var. Bunu yeni şimdi gördüm. Şöyle binalar şu şekilde. Şimdi bir Birçanova durağındayım. Buraya hazır gelmişken burada böyle bir liste var. Burası çünkü kalkış durağı. O yüzden bu listeyi göstermek istiyorum. Burası hafta içi, cumartesi, pazar. Bunlar saatler. Bunlar da
dakikalar. Yani şu an mesela saat kaç? Bakayım. 15:15 yani 15:24'te var. Bir dakika, bugün pazar değil, bugün hafta içi olduğu için 15:17'de var. Yani 2 dakikaya kalkacak demek oluyor bu. Bu arada işin komik kısmı ne biliyor musunuz? Benim dündü değil mi? Tabii dün yana döne aradığım bu Birçaninova istasyonu meğerse o ilk gün otobüsü bekleyip burada bekledim ve işte ondan sonra otobüs şoförü amca beni başka yere yönlendirdi falan. Meğersem burasıymış kalkış noktası. Burasıymış. Dün aradığım yer de burasıymış. Ama ben ismini bilmiyordum. Yani aslında bildiğim bir yermiş. Dün böyle dolaştım. Yani 1,5 saat falan sırt çantasıyla dolaştım ve bulamadım. Meğerse zaten ilk günü benim o 42 numaralı otobüsü bulamadığım yermiş burası. Sonradan bir baktım internette. Dedim ben burayı biliyorum. Ben buraya gittim daha önce. İlk günü zaten burada o kadar çok zaman geçirdim ki ama durağın ismine hiç bakmamışım. Ondan sonra daha kötü hissettim kendimi. Çünkü bildiğim bir yeri bulamamış oldum. O yüzden biraz dikkat etmek lazım. Durak isimlerine, özellikle numaralarına. Çünkü kodu da önemli. Hangi yöne gideceğinizi bilemezseniz yanlış yönde gidebilirsiniz. O yüzden bu tarz şeylere dikkat etmekte fayda var. Ben yapmadım. Dikkat etmedim ama siz dikkat edin. Evet, şimdi kaldığım yere geldim. Burası çok tatlı bir köy. Hatta belki kuş seslerini duyuyorsunuz. Burada biraz köpekler de fazla. Bazıları birden çıkıp havlayabiliyor böyle. Biraz korkutucu oluyor. Oh. Evet. Tam gösteremedim sanırım. Ama bir sürü köpek var burada. Ve havlıyorlar yabancı birisini gördüğümde. Bu da evin kedisi. Hello. Şimdi bu yolu yürüyerek gidip bu tepedeki şu kuleye çıkacağız. Bakalım, şimdi yolu sorduk. Ona göre gideceğiz. Evet, şu anda yürüyoruz ama ormanın içinde bir yolu seçtik. Diğer yolu aslında daha normal bir yol vardı. Ben dedim burası sanki daha kestirme gibi, buradan mı gitsek dedim. Sonra buradan gitmeye karar verdik. Köylüler yardım etti. Ama burası da tabii hiç yol yok yani burada şu anda. Yürümek de çok zor bu arada. Çünkü bunlar hep takılıyor. Ama sonuç olarak yoruldum ama bence değdi. Keçiler geliyor. Buradan geldik. Şimdi böyle gidiyoruz. Şurada kule var. Açıkçası bayağı yoruldum çünkü bayağı dikmiş bu yol. Dönüşte başka yoldan döneceğiz. Ama bu yol bayağı dik ve ormanın içinden de, o yüzden yarın büyük ihtimalle bacaklarım ağrıyacak. Ama süperdi. Bayıldım. Çok güzeldi. Şu anda gün batımını yakaladık. Böyle bir yerdeyiz. Burada bir heykel var. Ve burası burada ölen askerlerin anısına yapılmış. Aslında bir tane askerin, isimsiz asker diye geçiyor. Unknown Soldier. Ve burada da böyle çok güzel bir gün batımı var şu anda. Mükemmel. Sadece kuş sesleri var. Ve bayağı yüksekteyiz şu anda. Burada bazı bu şekilde şeyler var. Hasar almış yerler. Bunlar da NATO'nun Sırbistan'ı bombaladığı zamanlarda meydana gelmiş. Tomorrow. Evet, Sırbistan'da kahvaltı bu şekilde yapıyoruz. Bunlar tabii bu çok meşhur bir kurabiyeymiş. Üstünde çikolata var, içinde küçük kurabiye. Bu börek. Şu şekilde patlıcanlı, soğanlı, çok güzel, bayıldım. Arkadaşım yaptı, evinde kaldığım kişi. Bu da kek. İçinde haş var, üstünde çikolata var ve armut galiba. Armut olması lazım. Evet, bahçeden toplanmış armut var. Burada çok güzel bahçe var.
Bu da böyle, bu da değişik türde. Tatlı diyebiliriz. Burada kedimiz var. Ve şöyle bir bahçemiz. Bahçede meyveler var. Çok güzel. Üzüm de vardı. Üzüm de yedim buradan. Ve değişik meyveler vardı. Evet, mükemmel kahvaltıdan sonra şimdi şehir meydanına geldim yine. Yani Slavia meydanına geldim. Çok güneş var. Bugün son gün. Ama kahvaltı mükemmeldi ya. Ev sahibim olan kız Marina o kadar tatlı bir kızdı ki anlatamam. Benim için yemekler yaptı, işte o böreği falan yaptı, başka şeyler. Yani gerçekten bilmiyorum, sanırım bu seyahatte yaşadığım en iyi deneyimlerden, yaşadığım en iyi şey onunla tanışmak oldu diye düşünüyorum. Onunla tanıştığım için çok mutluyum. İstanbul'a gelmeyi düşünüyorlarmış. Kız kardeşi var bir tane daha. Onunla birlikte İstanbul'a gelmeyi düşünüyorlarmış. Umarım gelirler ve birlikte İstanbul'da da zaman geçiririz. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Burada Idea diye bir alışveriş merkezi diyecektim. Market var. Burada bazı böyle şeyler var. Bunlardan bir şeyler almak istiyorum. Böyle işte bisküvi, çikolata falan o tarz şeyler almayı düşünüyorum dönmeden önce. O yüzden bir buraya uğrayayım dedim. Burada bayağı çeşit var gibi. Bunlardan bir şeyler seçip bakalım Türkiye'ye götüreceğim. Burası bayağı büyük bir marketmiş yalnız, şimdi fark ettim. Çünkü diğer tarafını görmemiştim. Sadece ön tarafı zannettim. Sonra başka bir kapıdan geçtim. Böyle kocaman bir yere geldim. Bir sürü reyon var. Burada genelde böyle hijyenik ürünler falan var ama şu tarafa doğru daha çok içecekler falan görüyorum şurada. Şöyle birçok içecek var. Alkollü içecekler için de başka bir reyon var. Doğrusu burada bira var. Aslında bira görüyorum. Ama şurada da alkolla pika gibi bir şey yazıyor. Sanırım burada evet daha pahalı alkollü içecekler var. Bu arada burada kapılar genelde itmeli. O yüzden otomatik olacak diye beklemeyin. Otomatik değil. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Size tavsiyem şu olabilir. Eğer geri dönüşte havalimanından dönecekseniz Slavia meydanında hemen meydanın şu tarafında, birazdan şeyle göstereceğim, diğer kamerayla göstereceğim. Burada hemen bir şey var. Buranın kalkış noktası var. Ben şimdi buradan bineceğim. Başka bir yerde bunun bir sonra bir tane daha durduğu yer var. Oradan aslında binecektim. Ama oradaki yeri bulamadım. Karışık, kimse yok. Oradaki İnsanların çoğu da orada şey var, otogar gibi bir yer var. O yüzden hepsi yabancı, hiçbir şey bilmiyor. Kimseden bilgi alamıyorsunuz. Ve tam olarak nereden kalktığını da bulamadım. Aslında Google Maps'e gittim ama anlamadım yani nereden geçtiğini. O yüzden orada bekleyip zaman kaybetmek istemedim ve buraya geldim. Burada kalkış noktasından binmek daha garanti bence. O yüzden burayı tercih etmeniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Burası Slavia Meydanı. Burada bir tane heykel var. Bu heykeli gördüğünüzde, burada ben tabii şu an arkasında kaldım heykelin. Bu heykel önünüzdeyse eğer heykelin etrafından dolaşıyorsunuz. Sonra böyle geliyorsunuz. Burada böyle bir bina var. Cam bir bina. Bu ne bilmiyorum. Banka mı ya da herhangi bir şey mi? Burada da böyle duruyor. Bu sanırım kalkacak. Umarım kalkacak. Aslında bir dakika içinde kalkacak diye gözüküyor ama kimse yok şu an burada. Burada da saatleri yazıyor şöyle. Dediğim gibi soldaki lacivert rakamlar saat. Yanındakilerde yani şunlarda dakikalar. Şu an saat 12.15, 12.19, 12.20'de kalkması lazım ama bilmiyorum. Bakalım. Bu cumartesi, bu da pazar günü. Evet, havaalanına geldim. Burada biraz şöyle şey var. Bir yerleri yapmaya çalışıyorlar. O yüzden şu anda böyle gözüküyor. Biraz karman çorman. Evet, sanırım buradan mı gireceğim? Yok, niş yazıyor. Burası değil. Bakalım nereden gireceğimi bulmaya çalışacağım şimdi. Yurt dışındaki uçuşlarda maalesef bilet almak zorunlu. Online check-in yaptım ben aslında ama yine de bilet almamı istiyorlar. Bilet almam için de tabii şeyin açılmış olması gerekiyor. Check-in yerinin. Orası da Pegasus için açık değil. Ben Pegasus'tan bilet almıştım. O yüzden şimdi bekleyeceğim. Maalesef online biletimle yani barkodumla giremiyorum.
bilet almam gerekiyor. Bilet almak için bekleyeceğim. O sırada da bir yerde oturup burada bazı kafeler var. Burada oturup bir şeyler yiyeceğim. Böyle bir sandviç aldım. Bayağı da büyük bir sandviç. 650 dinar. Later. Check-in yaptım. Pasaport kontrolünden de geçtim. Ondan sonra birazcık param kalmıştı, dinar. Onu da çeviremezdim artık. Hani euro karşılığı bayağı düşük olduğu için çevirmemek için kendime burada shoplardan bir tane böyle çikolata aldım. Aslında zaten marketten bayağı büyük çikolatalar aldım da değişik. Burada da dedim en azından şimdi giderken yerim. O yüzden bekliyorum uçağı şimdi kalkmasını. Öyle. Artık sanırım bu videoyu burada kapatırız. Çünkü bundan sonra zaten İstanbul'a gideceğim. İstanbul'da da iniş yaptıktan sonra beni biraz koşturmalı bir süreç bekliyor. Çünkü orada işte metroya falan bineceğim. Oradan oraya gideceğim. Öyle. Ama güzel bir tatildi ya. Ben çok mutlu bir şekilde dönüyorum. Aslında başka bir yere de gitseydim daha iyi olurdu da sanki dönmek istemiyormuşum gibi biraz. Yani bir yere daha gitmek isterdim aslında. Ama belki başka sefere. O zaman kendinize iyi bakın. Umarım video faydalı olmuştur, anlattıklarım faydalı olmuştur ve umarım işinize yarar. O zaman görüşmek üzere.